Rize İkizdere'de doğdu. İstanbul'a gurbet hayatına geldik. Çalışmalarımıza başladık. Bir arkadaşımızın sayesinde bu altılı oyununa başladık. 15 yıldır bu işin içindeyim. Zarar mı dersen zararım da var ama zevki de ayrı bir zevki var yani. O tadı anlatamam, anlamak, yaşamak lazım. Buldum, ettim, yaşadım, zamanımı geçirdim. Çok büyük bir zararı yok. Kontrol ettikten sonra çok büyük bir zarar vermez sana. Ama kontrolsüz davrandın mı, ne diyeyim sana, evini arsanı sattırır yani. Altılı sistemi herkes farklı çalışıyor. Benim farklı, herkesin farklı çalışması var. Kafan neye yatarsa öyle gidiyor. Kimisi çok çalışır, hiçbir şey bulamaz. Kimisi böyle bir bakar, tak noktayı bulur, teki bulur. Çok çalışmakta da olmuyor. Herkesin çalışma. Çok çalışmayla altılı bulunmuyor. Tamamen hissiyat, tamamen beyindeki hafızada kaydettiğin o atların isimleri. Onlar aklına geldiği zaman bu tanıyorum bu atı deyip de tek atıp döşemektir yani. Gerisi tamamen şansa bırakıyorsun. Bir de kimi bunu Hani onu da çek. atların anasını, babasını, danasını hepsini çalışarak oynar. Kimisi de eski 1-2 günlük çalışmasına bakarak oynar. Tabii. Bir haftalık. Ben mesela baktığım zaman 1-2 günlük önceden çalışmasına bakarım. Kilosuna bakarım. Ondan sonra kaç kiloyla çalışmış, 50 kiloyla mı çalışmış, 60 kiloyla mı çalışmış. İdmanlarını seyredip oradan değil mi? İdmanlarını seyredenler Var. seyretmeyenler de var. İdmanlarını seyredip de çalışanlar farklı bir çalışma stiliyle çalışıyor. Ama bültenler oluyor. Bültenlerin arkasında 2 gün öncesinden, 3 gün öncesinden, 1 ay öncesinden şu kadar kiloyla, şu kadar mesafede çalışmış, çok rahat çalışmış. Ondan sonra zorlanarak çalışmış. O çalışmaların bir sonucu var gazetelerde. Onlara bakarak güzel bir şekilde insanlar çalışmasını yapar. Ben mesela 1-2 gün öncesinde nasıl çalışmış onlara bakıyorum. Kaç kiloyla çalışmış? Diyelim ki 60 kiloyla çalışmış o at. 60 kiloyla çalışmışsa ve 50 kiloyla, 55 kiloyla koşacaksa başarı seviyesi çok yüksek olmuş olacak. O şekilde düşünerek ben atı yazarım mesela. Ve tahmin eden gazete yazarları var. O gazete yazarlarının altında da bilgiler oluyor. İnsanlar onlardan da faydalanıyor. Bu şekilde çalışmalarını yapıyor. Kimi de hiçbir şeye bakmadan Herkes farklı. sadece atın ismini, hissiyatına, bazen ben mesela oğlumun ismini yazarım. Orada koşan at, oğlumun ismi çok başarılı derim. Bunu yazarım. Hakikaten de çok başarılı geliyor. Mesela annemin ismi var. Yeğenimin adı var. Hani bazı insanlar bu isimlerden esinlenerek de oynayabiliyor. Evet. Altılı Atlara konulan isimlerde de %80 mesela cesaret işi. at sahipleri mesela sevdikleri bir arkadaşının ismini koyabiliyor atın adını. Biz burayı devraldığımız zaman mesela bir Semih Koçan gibi at sahibi var. Semih Koçan Çengelköy'deki bütün arkadaşlarının lakaplarını atlarına koymuş mesela. Biri Monkirik, biri Django, biri farklı bir isim. Biz buraya geldiğimiz zaman da bir tane kedimiz oldu. Kedimizin adını da Jungle koyduk, onun atının ismini koyduk. Yani böyle güzel şeyleri oluyor. Eğlenceli oluyor. Yani insanlar bunu eğlencesine gerçekten oynadığı zaman keyif verici, güzel bir şeydir. Ve para hırsıyla oynamak isteyen insanlar da ters tepebiliyor. Ama eğlencesine oynayıp keyif alarak oynadığı zaman da gerçekten de buluyorlar. Ama para bulacağım hissiyatıyla hem bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu koyup oynarsa, cebinde 5 kuruşla giderse hiçbir şey de bulamıyor açıkçası. Ama eğlencesine oynandığı zaman çok da keyif veriyor. Çalışması da ayrı bir keyif veriyor. Yani o atı bulduğu zaman ve kalkıp dediği zaman benim çalışmama göre bulduğum at 0. at geldi. Çok keyif veriyor insanlara. Genelde de buradaki müşterilerimiz bizim mesela yaşlı, emekli mühendis, emekli öğretmen, emekli memur, yani bu kesimden oluşan müşterilerimiz. Güzel, eğlenceli bir yer. Bu
Burada ben ve eşim birlikte çalışıyoruz. Ayrıca kendi işletmemiz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yani ben eşimle çalışalı 12 sene oldu. 12 senedir buradasınız değil mi? 12 senedir buradayız. Ama Eşimle bundan beraber. önce yine başka bir yerde Bundan- miydiniz? Hayır, bundan önce burada başka biri vardı. Biz burayı devraldık. Aha. Başka bir yerde değildik biz. Farklı bir sektördeydik. Ama eşim gençliğinden de önce bu işleri yaptığı için bu işte ustaydı. Bu işi yapalım tekrar dedik. Severek de yapıyoruz. Biraz insan ilişkileri iyi olması gerekiyor ama bazen de zor oluyor tabii ki. Evet. Ama her şeye rağmen güzel. Peki hiç böyle at sahibi olmak gibi bir düşünceniz, atı alayım, yarıştırayım gibi bir şeyiniz var mı? İmkanımız olmadı. Olsaydı olurdu. Çok isterdiniz değil mi? Evet, tabii ki. At çok güzel bir şey. Evet. Gerçekten. Atlara dokunmak, insan gibi ona yaklaşmak, sevmek hem bir terapidir. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ganyan bayisine gelmek de ayrı bir terapidir. Evet. İnsanlar gerçekten burada sohbet ederek, çayını içerek, dertleşerek ayrı bir terapi uyguluyorlar kendilerine. Yani düşünsenize evinde oturup eşiyle kavga eden insanlar, bilmem ne yapanlar ama buraya gelip arkadaşlarıyla deşarj olup, sohbet edip, dertleşip, çayını içip, biri diğerine çay ısmarlıyor, oyun buldukları zaman hepsi birbirine bir şey ısmarlıyor. Çok keyifli bir ortam yani. Evet. Yani burada terapiye ihtiyaç yok, yani ilaç terapisine. Burada insanlar birbirlerine terapi uyguluyor. Çok da keyifli bir şey. Bu kadar.